Merhaba, bu videoda dünya tarihinin en büyük ülkesini kuran Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ı tekrardan bugüne getirerek mevcut Moğolistan'ın Cumhurbaşkanı yapacağım ve ülkesine çeşitli fırsatlar verdirerek topraklarını büyütmesini sağlayacağım. Ancak başına kötü şeyler de gelebilecek. İlk olarak Cengiz Han'ın geri döndüğü bir senaryoda Moğolistan, bugünün dünyasında çok güçsüz kaldığı için yeni başkan oldukça umutsuzluğa kapıldı. Fakat bu onu durdurmayacaktı. Çünkü Moğolistan'ı tekrardan dünyanın süper gücü haline getirebilmesi için çeşitli çalışmalar yapmaya başladı. Ülkenin büyük bir kısmı çöl olsa da bu yerleri tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai gibi yapma planı vardı ve topraklarını turizm merkezi haline getirecekti. Derken ilk olarak ülkesinin doğusunda yer alan bu su birikintilerini kullanmak istedi ve yanlarına çok sayıda lüks binalar inşa etmeye başladı. Fakat parasal kaynak bulması gerekmekteydi ve mevcut gayri safi yurt içi hasılası bunu karşılayacak gibi görünmüyordu. Bu sebeple komşusu Çin Halk Cumhuriyeti'ne dedi ki, "Hey Çin, ben yaklaşık 800 yıl önce ülkeni fetheden Cengiz Han'ım. Yeniden geldim. Şimdi Moğolistan'a borç para vermezsen olacaklara karşı ben sorumlu olmam," diyerek sert bir şekilde Çin'i tehdit etti. Bunun üzerine Çin devleti ise, "Seni yeniden aramızda görmek güzel Sayın Cengiz Han. Zamanında bize çok çektirdin ama sırf senin hatırın için ülkene borç vereceğim. Kaç para istiyorsun?" dedi. Ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Cengiz Han ise tam 1 trilyon dolar diyerek oldukça büyük bir miktar istediğini belirtti. Daha sonra Çin'in cevabı ise şu olmuştu: "Size bu parayı vereceğiz. Ancak 10 yıl içinde geri ödemeniz karşılığıyla." Bu sözü işiten Cengiz Han ise, "Merak etme. 10 yıla kadar Moğolistan tanıyamayacağın kadar güçlü olacak." Böylece trilyon doları borç olarak veren Çin, bunun geri ödeneceğine dair Moğolistan'la sözleşme imzaladı. Bunun üzerine ilk olarak Cengiz Han bu paralarla ülkesini çok geliştirdi ve her bölgeye çeşitli yapılar inşa etti. Durum bu olunca çok sayıda yabancı turist Moğolistan'a akın akın gelmeye başladı. Böylece Cengiz Han'ın devletine her geçen gün daha da çok para gelmeye başladı ve ülke kasasında birike en sonunda 5 trilyon dolar civarında yıllık yurt içi hasılaya ulaştı. Yani Moğolistan artık zengin bir devlet olmuştu ve yarı süper güç haline gelmiş sayılmaktaydı. Fakat ordusunu da güçlendirmek isteyen Cengiz Han, ülkenin nüfusunun yalnızca 3,5 milyon olduğunu görünce öfkelendi ve dünyaya şu çağrıyı yaptı: "Moğolistan vatandaşı olanlara yıllık bir tam altın verilecektir," dedi. Bunu duyan çok sayıda çeşitli ülke vatandaşları hep birlikte Moğolistan'a gelerek vatandaş olmak istediklerini belirttiler. Toplam başvuru sayısı 500 milyonu geçmişti. Böylece bu sayıda insanı vatandaşı yapan Cengiz Han bunlara toplam yılda 250 milyar dolar ödeyecekti. Ülkenin senede 5 trilyon dolar civarında geliri olduğu için bu paralar rahatlıkla ödenebilirdi. Cengiz Han bu arada bu insanlara vatandaşlığa hoş geldiniz bonusu olarak birer tam altınlarını dağıttı. Ardından yeni bir askerlik yasası yaparak yaklaşık 100 milyon kişiyi ordusuna kattı. Böylece aktif asker sayısını bir anda 10 binden 100 milyona çıkartarak bütün dünya ülkelerinden daha büyük bir orduya sahip olmuştu. Bu ordu büyüklüğü başta Amerika Birleşik Devletleri'nin canını sıkmaya başladı ve Moğolistan'ı yeni rakibi olarak görmeye başlamışlardı. Böylece ABD'nin mevcut iki düşmanı Rusya ve Çin'den sonra artık Moğolistan da bunlara eklenmişti. Çok geçmedi ki Amerika tehdit etmeye başlayarak şunları söylüyordu: "Moğolistan, acil olarak o milyonlarca ordu sayısını azalt. Yoksa sonun felaket olacaktır," dedi. Cengiz Han'ın başında olduğu Moğolistan ise, "Bu ordular beni ben yapandır. Bizi düşman belleyerek başınıza büyük bir bela aldığınızın farkındasınızdır umarım," diyerek ordu sayısını asla azaltmayacağını açıkça söylemekteydi. Bunun üzerine Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti'nden Cengiz Han'a destek mesajı geldi ve ikisi ortak bir açıklamayla şunları söylüyorlardı: "Sayın Cengiz Han ve Moğolistan, biz iki devlet olarak arkandayız. Amerika ile olası çatışmanda yanında olacağız," dediler. Cengiz Han ise ülkesinin nükleer füze ve atom bombası eksikliğini biliyordu ve bunları karşılamaları için Rusya ve Çin'den çok gizli bir anlaşma ile yaklaşık 500 milyar dolar karşılığında 200 adet nükleer bomba satın aldı. Ayrıca turizm gelirlerinden kazandığı paralarla Çin'e olan borcunu peşin olarak ödeyen Cengiz Han artık durdurulamaz olmuştu. Fakat hala bir sorun daha vardı ki Rusya Federasyonu ve Çin ülkelerinin arasında sıkışmış bir devlet konumunda olan Moğolistan Başkanı Cengiz Han bu durumdan rahatsızdı. Bu yüzden Rusya'nın Altay bölgesi ve Çin'in Doğu Türkistan bölgesinden bir kısım toprağı 100 milyar dolar karşılığında satın alarak Kazakistan ile açık bir sınıra sahip oldu. Bu Kazakistan'a saldıracak anlamına geliyordu. Cengiz Han kendisini her ne kadar yarı Moğol, yarı Türk olarak görse de topraklarını genişletme arzusu onun duygusal davranmasını engelliyordu. Bu yüzden Kazakistan'a savaş ilan etti ve yaklaşık 1 milyon civarında silahlı askerini sınıra göndererek
göndererek saldırmaya başladı. Bunun üzerine Kazakistan'da Moğolistan'a savaş açtı ve elinde olan yaklaşık 70 bin askerinin tamamını oraya gönderdi. Cengiz Han'ın ordusu daha büyük ve devasa olduğundan ilerleyişler başladı ve Doğu Kazak bölgesini hemen ele geçirdi. Ardından bu bölgede karasal çatışmaların olduğu bir savaş daha yaşansa da bu da Moğolistan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Böylece Kazakistan ordusunun büyük bir kısmı hayatını kaybettiği için Moğollar rahat bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlardı. Bir süre sonra başkent Astana'yı kuşattılar ve daha sonra da Kazakistan yönetimini ele geçirip bütün topraklarını kendilerine bağladılar. Derken bu arada büyük topraklara sahip olan Türk devletlerinden Kazakistan'ın düşüşünden sonra Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da Cengiz Han'a boyun eğerek hiç savaşmadan direkt olarak ülkelerini Moğolistan devletine bağladılar. Bunun üzerine askeri ordularını topraklarının her yerine dağıtarak eşit şekilde savunmasını sağladı. Fakat bu arada Cengiz Hanlı Moğolistan'ın bu yayılmacı politikaları başta Rusya'yı ve Çin'i rahatsız etmişti. Bu yüzden bu iki güç Amerika ile işbirliği yaparak güçlerini Moğolistan'a karşı birleştirdiler. Böylece ilk olarak Çin Moğolların Dörnot bölgesi üzerinden saldırılara başladı. Cengiz Han ise bunu görünce hemen oraya ordusunu yığdı ve karşılıklı karasal silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Ayrıca Rusya da boş durmuyor ve bütün Moğolistan'ın kuzey sınır hattı boyunca her yerden askeri ordular göndererek saldırmaya başlıyordu. Bunun üzerine Çin de aynı taktiği uyguladı ve o da güney sınır hattı boyunca olan topraklara çok sayıda askeri personel gönderdi. Böylece Moğolistan topraklarında kuzeyden Ruslar gelirken güneyden ise Çinliler geliyordu. Bu arada Çin eski Kırgızistan'dan toprak ele geçirmeye başladı. Fakat Cengiz Han da Dörnot bölgesindeki Çin ordusunu dağıttı ve o da burada ilerleyiş gerçekleştiriyordu. Cengiz Han Rusya'ya karşı da tedbirini almıştı ve bu çok uzun sınır hattına 10 milyonlarca asker yerleştirdi. Ancak bu arada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarını gönderip Moğol topraklarını havadan bombalamaya başladı. Cengiz Han ise bu duruma karşı askeri sığınaklar yaptırdı ve halkının büyük çoğunluğunu buralara yerleştirdi. Ayrıca çeşitli fabrikalarında hava savunma sistemleri yaptırıp bunları kullandı ve ABD'nin burada uçurduğu tüm uçakları vurarak düşürdü. Bu sırada Çin güneyden ilerliyordu. Fakat Moğollar da Çin'in kuzeydoğusunu tamamıyla ele geçirmişti. Rusya ise başkent Ulanbator'a gelmeye çalışıyordu ve oraya almasına çok yaklaşmıştı. Bunu gören Başkan Cengiz Han hemen başkentini ele geçirdiği Çin'in kuzeydoğusunda bir yere taşıdı. Bu olay yaşanırken Ruslar Ulanbator'a girmişti. Fakat bu işe yaramayacaktı. Çünkü Moğolistan başkentini artık taşımıştı. Bu arada Moğol ordusundan bir kısmı Kafkasya'yı ele geçirme amacıyla Rusya topraklarından ilerlemeye başladı. İlk olarak Volgograd kentine giren Moğollar daha sonra günler boyunca gelip Krasnodar'a kadar kuşatmayı başardılar. Ruslar burada sıkışmıştı ve Moğollar hala ilerleyerek geliyorlardı. Moğolistan'ın bu bölgede yaklaşık 3 milyon ordusu vardı ve bu sebeple çok geçmeden Rusya'ya ait olan tüm Kafkasya bölgesini ele geçirdiler. Fakat bu sırada Çin Halk Cumhuriyeti'nin ordusu da Kızılorda kentine kadar Moğolistan'ı geri püskürttü. Ancak Çin buradan gelse de Moğol ordusu Kuzeydoğu'da hem Ruslardan hem de Çin'den toprak almaya devam ediyordu. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti milli mücadele emri verdi ve bu yüzden yaklaşık 500 milyonluk devasa bir askeri güce sahip olmuştu. Yani neredeyse Cengiz Hanlı Moğolistan'ın nüfusu kadar. Çin'in bu yaptığını gören Rusya ise o da aynı taktiği uygulayıp seferberlik ilan edince 100 milyon kişilik bir orduya ulaştı. Böylece her ikisi bir olup çok şiddetli saldırılar başlattılar. Moğolistan da bunun üzerine yaklaşık 500 milyonluk nüfusunu kullanma zamanının geldiğini fark etmişti ve herkesi toplayıp sınırlara gönderdi. Böylece Moğolistan'ın büyük bağımsızlık savaşı da başlamış oldu. Ruslar eski Kazakistan topraklarından giriş yaptı ve diğer taraftan da Çinliler geliyordu. Çok geçmeden burada yer alan bütün eski Türk devletlerini bu iki ülke ele geçirdi. Bu bölgede Moğolistan güçsüzdü. Fakat Kuzeydoğu tarafında çok sayıda askeri bulunduğundan burada adeta dokunulmaz gibiydi. Bu arada Cengiz Han'ın ordusu Çin'in başkenti Pekin'e doğru ilerleyişlere başladı. Bunun üzerine Çin nükleer tehdidinde bulunsa da bu bölgede nükleer kullanması halinde kendi daha çok etkilenecekti. Bu yüzden Cengiz Han tehdidi ciddiye almadı ve hala ilerleyişlerine devam ediyordu. Bunu gören Çin ise başkentini ülkesinin ortalarında bir yere taşıdı. Bu olaydan belli bir süre geçtikten sonra ise Moğol ordusu Çin Halk Cumhuriyeti'nin eski başkenti Pekin'i düşürdü. Kafkasya tarafında ise Rusya halkını kullanarak topraklarını kurtarmaya başlamıştı. Moğol ordusu burada sıkışıp kaldığı için zor durumdaydı ve çok geçmeden de Ruslar tarafından tamamıyla ele geçirildiler. Moğollar bu arada Çin üzerinde ilerlemeye devam ediyorlar ve Çin'in kıyılarından geliyorlardı. Yaklaşık olarak bir yıl gibi bir süre sonunda Moğolistan bütün Doğu Çin kıyı kentlerini ele geçirdi. Bu süre sonunda her
iki tarafta anlaşma yapmak zorunda kaldı. Çünkü hem Rusya'nın hem Çin'in ve hem de Moğolistan'ın kaynakları gittikçe azalıyordu. Bu yüzden bir barış antlaşmasından sonra savaşı bitirdiler. Böylece Cengiz Han bugünün Moğolistan'ını bu kadar büyütebilmişti ve elinden geldiği yalnızca bununla sınırlıydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videoların gelmesi için kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Yani beğeni, abone ve paylaşımlarla destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.